Videoya birçok soru silsilesiyle devam etmek istiyorum. Rick Prime aslında orijinal Rick mi? Diane neden tüm evrenlerde öldürüldü ve Rick Prime'ın amacı ne? 7. sezonda tüm hikayeyi açığa çıkardılar. Bundan sonra anlatacakları hikaye ne? Evil Morty bir sonraki süreçte hangi rolü oynayacak? Bu videoda özellikle Rick Prime'ın neden Diane'ı öldürdü sorusunun üzerine kurulu olsa da videonun ilerleyen safhalarında bu olayın felsefesine değineceğiz. Evet dostlar, videoya birden fazla soru silsilesiyle başlamamın sebebi 7. sezon bitti ve yeni bir sezon için bir sene daha bekleyeceğiz. Yaşanan sorunlar ve daha birçok konuya değineceğim bu videoya başlamadan önce bir sene önceki Rick and Morty'nin gerçek hikayesine ve teorilerine dair bir video yaptım. Bu videoyu izleyerek birazdan anlatacağım videoda hem bu soruların cevaplarını vereceğim hem de teorilerden bahsedeceğim. Sizlerden ricam ise bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Rick'in motivasyon felsefesi. Bu olayın ana kaynağını videonun sonlarında verecek olsam da sizlere ilk bu felsefeyi anlatmak istiyorum. Rick'leri Rick yapan nedir? Onları bu denli zeki yapan şey ne? Orijinal Rick kim? Cevap aslında tam olarak orijinal bir Rick yok. Ancak karısını öldürmeyi hedefleyen tek Rick, Rick Prime'dir. Bu sebeple diğer tüm Rick'leri de bunu yapması gerektiğini düşünür. Eğer Diane ölmez ise Rick'ler gerçek potansiyeline ulaşamayacaktır. Onların bu denli ileri zeki olmasının temel nedeni doğuştan gelen dürtülerini körükleyen intikam duygusudur. Rick'ler intikam için onları her zaman bir adım öteye götürecek araçlar ve teknolojiler geliştirmeye gayret göstermiştir. Olaya şu gözle bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Dünyadaki var olan bütün teknolojinin neredeyse %95'i savaş esnasında üstünlük sağlamak için çaba sarf edilerek geliştirilmiştir. İşin özü yok etmek için inşa ediyoruz. Hikayenin teorileri de bunu desteklemekte. Aslında uzun bir Rick serisi sizleri bekliyor, bu yüzden sorularınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Gelelim asıl olaya. 7. sezon 5. bölüm ile beraber ana hikaye bitti. Rick baş düşmanı olan Rick Prime'ı yok etti. Ancak bu beraberinde hem yeni soruları hem de amacını gerçekleştiren Rick için hayattaki varoluşu anlamsızlaştırdı. Bilindiği üzere her ne kadar ara da olsa bizleri Rick'in ailesini öldüren bir Rick olduğunu ve bunu dizi sezonlarında ara göstererek hikaye ilerlettiklerini biliyoruz. Biz keyifli dakikalar geçirsek de arka planda hikaye doğru ilerliyor ve yaptıklarımızın her zaman bir amacı oluyordu. Bu amaç genel bağlamda baş düşmanımız olan Rick Prime'ı bulmak ve yok etmekti. 7. sezon boyunca bizler bu anı bekledik ama hem Rick hem de biz Rick Prime'ın ölümüyle beraber şimdi ne olacak dedik. Amaçsızlaştık ve heyecanımız öldü. Bizler bunu hissederken aynı duyguları Rick kendisi de yaşamıştı. Onlarca yıldır arzuladığı intikam ateşi sönmüş ve motivasyon kaynağını kendi elleriyle yok etmişti. Ancak asıl sorular silsilesine bu kısımdan sonra değiniyoruz. Çünkü Rick odadan çıktıktan sonra Rick Prime'ı hiç görmedik. Bu sebeple Rick Prime ölmemiş, normal Rick'in yerine geçtiği düşünülmekte. Ben şahsi olarak bunu katılmıyorum ama fanlar bu durumun tam tersini düşünüyor. Ancak yine de Rick Prime eğer ölmese bile bu süreçten sonra yaşasa da fark etmeyecektir. Çünkü neden ve sonuç ilişkisi çözülmüş, kendi karısını, daha doğrusu diğer Rick'lerin karısını öldürme sebebi ortaya çıkmıştır. Video başında sormuş olduğum sorunun cevabı aslında bu kısımda mevcut. Hikayede ise Rick C-137'nin Rick Prime'dan Morty Prime'a gerçek anlaşma olarak bahseder. Bunun nedeni Rick Prime'ın ailesine olan bağlılıklarından aktif olarak nefret eden bir narsist olmasıydı ve 20 yılı aşkın bir süredir
onları terk etmeyi istekliydi. Rick Prime ayrıca diğer Rick'lerin de aynı şeyi yapması gerektiğine inanıyordu ve onu boyut C-137'den Beth ve Diane'i öldürmeye yönlendirdi ve böylece Rick C-137'nin o dünyadaki takıntılarını ortadan kaldırdı. Ayrıca Diane'in tüm versiyonlarını çoklu evrende yok etmek için içler acısı bir eylemde bulunarak bunu diğer Rick'lere de genişletti. Başlarda Rick C-137, Rick Prime ile tüm zekasını ve becerilerini paylaşıyor ancak içki içmek veya parti yapmak gibi herhangi bir hedonist eylemde bulunmuyordu. Bir anlamda Rick Prime'ın kişiliği Rick'in yıllarca taklit ettiği şeydir. Kimseyi umursamayan, diğer tüm Rick'lerin yansıttığı nihilist felsefeyi destekleyen bencil bir adam. Buna rağmen Rick Prime'ın ailesine bir miktar bağlılığı var gibi gözükmekte. Amcası Slow Mobius'a biraz düşkündü. Onu öldürmenin canını yakacağını söyledi ve Mobius'u Omega cihazına maruz bıraktığında üzgün bir bakış attı. Rick Prime ayrıca Rick C-137'nin kızı ve torunu ile birlikte evinde yaşadığı için öfkeli de gözükmekteydi. Yine de diğer Rick'lerin aksine kızının anlattığı gibi Rick Prime'ın karısı Diane ile korkunç bir ilişkisi vardı. Ona karşı düşmanlığı Diane'i gerçekler karşısında yok etmeye itti. Çoğu Rick'in aksine Jerry Prime onu öldürmeye çalıştığında öfke göstermedi. Bunun yerine saldırıyı ne kadar kötü bulduğunu övdü. Bu an Rick Prime'ın bir tehdit oluşturmamasına rağmen daha sonra Jerry Prime'ı idam etmesiyle soğukluğunu da göstermekteydi. Tüm hikayenin ana özeti ise bir Rick'in karısından nefret etmesi ve onu öldürmesinden sonra diğer Rick'lerin de bunu yapmasını istediğinden kaynaklanıyor. Bu sayede bütün Rick'ler tam potansiyeline ulaşacak. Tabi bu hikaye böyle kısadan budur diyemeyiz de birçok felsefik tarafı olan bir yapım. Peki ya sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü Rick and Morty sadece böyle kısır bir döngüden ibaret değildir. Birçok alt metine sahip olan ve her bir bölümünde farklı anlamlar çıkartılabilecek bir yapımdır. Ama tabi buna çok derinlemesine bakmakta fayda var. Bu yüzden sizlerden tekrardan rica ediyorum, yorumlar kısmında bunu belirterek şu bölüme veyahut da şu konuya değinmemi istediğiniz yerleri yönlendirirseniz daha kapsamlı videolar çıkacaktır. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.